Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Virlan ben. Bugün sizlerle beraber Büyük Erzincan depremi hakkında konuşacağız. Öncelikle sözlerime başlamadan evvel 11 ilimizi etkileyen, yaşamış olduğumuz bu doğal afetten dolayı milletçe çok üzgünüz, çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Umarım bir daha böyle doğal afetlerde canlarımızı yitirmeyiz ve umarım ülkece depreme hazırlıklı bir hale gelir ve tüm tedbirlerimizi alırız. Televizyonlarda defalarca jeologların bahsetmiş olduğu Büyük Erzincan depreminden bahsetmenin toplumsal bilince bir yarar sağlayacağını düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Umarım dünden bugüne gelen ve yarına giden süreçte depreme karşı tüm tedbirlerimizi alır ve de bir daha böylesi bir doğal afette canlarımızı yitirmeyiz. Milletçe tekrar başımız sağ olsun. ...28 Aralık 1939 günü Ulus Gazetesi müthiş bir zelzele felaketi oldu başlığıyla çıkıyordu okuyucusunun karşısına. Gazete 27 Aralık 1939 saat sabaha karşı 2 sularında Ankaralıların depremle uyandığını bildiriyor ve depremin 5 dakika sürdüğünü ifade ediyordu. Depremin Erzincan, Tokat, Kemah, Ordu, Pülümür ve daha birçok noktada hissedildiğini aktarırken özellikle Erzincan'ın depremden çok fazla etkilendiği vurgulanıyordu. Milli Şef İsmet Paşa üzüntülerini şu şekilde dile getiriyordu. Erzincan'ın uğradığı felakete pek müteessir oldum. Bütün millet Erzincan'la yakından alakadardır. Cumhuriyet hükümeti felaketin ıstıraplarını hafifletmek için acil tedbirler almıştır. En ziyade ıstırabımızı mucip olan nüfusça uğradığımız pek acı zayiattır. Diğer tahribatı milletimiz pek az zamanda kamilen tamir ve telafi edecek ve bugünkü enkaz içinden memleketin güzel bir mamuresi çıkarılacaktır. Bütün devlet memurlarının fedakarlık ve vazifeseverlikle birbirleriyle yarış etmelerini beklerim. Halkın ıstırabını teskin için bilhassa manevi ahvalde sükunet muhafaza edilmelidir. Milletimizin Erzincan'la candan alakadar olduğu halkça bilinmelidir. Fali Rıfkı Atay da Türk milletine köşesinden şöyle sesleniyordu. Bir facia milli olmak nispetini aldığı zaman ona karşı yapılacak yardımın, edilecek hizmetin mahiyeti de milli olmak lazım gelir. Erzincan gibi bedbaht yerlerin manzarası afetten masum kalan şehir, kasaba ve köylerdeki millettaşlara rahat uykuyu haram edecek bir dehşet arz etmektedir. Meydana gelen deprem hakkında Kandilli Rasathanesi Müdürü Mehmet Fatin Gökmen şöyle diyordu. İstanbul'daki zelzele dün gece saat 1'e 57 dakika 30 saniye geçe başladı, şiddetlendi ve aynı şiddetle 2-3 dakika devam etti. Bizim aletlerimiz bunu kaydetmişlerdir. Fakat bu saatten sonra Anadolu'da vuku bulan zelzele hakkında bu kadar dakik malumat sahibi değiliz. Sebebi şudur, Anadolu'daki zelzele o kadar şiddetli ve tesirli olmuştur ki bizim aletlerimiz bile bu şiddete tahammül edememiş ve birçoğu bozulmuştur. ...29 Aralık günü Ulus Gazetesi "Felaket tahminden çok büyüktür. Herkes yardıma koşuyor" manşetiyle çıkıyordu. Ulus'un aktardığına göre bütün vilayet ve kazalarda yardım komiteleri kuruluyordu. Öncelikle depremzedelere yardım edebilmek amacıyla 28 Aralık 1939'da bir milli komite kurulmuştu. İlk olarak da meclis namına 20.000 lira Kızılay'a yatırıldığı ve milli komitenin diğer illerimizde de şubeleri olacağı ifade ediliyordu. Bundan başka olarak Kızılay balosunun verilmeyeceği ve şimdiye kadar elde edilen bilet hasılatlarının felakete uğrayan mıntıkalarda yapılan yardımlara katılmak üzere Kızılay Umumi Merkezi'ne devredileceği aktarılıyordu. Ayrıca gazete, valilik, askeri idarenin de yardımıyla enkaz altında kalan vatandaşların
kurtarılması, hayatını kaybedenlerin tespiti, depremzedelerin de ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını bildirirken hafif sarsıntıların devam ettiğini ve de şehirde yıkılmamış binanın hemen hemen kalmadığını ve şehrin bütün sokaklarının enkaz ile dolu olduğunu bildiriyordu. Erzincan depreminden Samsun, Çarşamba'nın da etkilendiği görülüyordu. Çarşamba merkezinde 25 ev çökmüştü, hükümet binası, emniyet dairesi kısmen yıkılmıştı. Enkaz altında kalan 11 kişi vefat etmiş, 52 kişi yaralanmıştı. Çarşamba treni 32-35 kilometre arasındaki menfez çatladığından işleyemez olmuştu. Deprem Amasya'da da şiddetli olmuştu. Ezine ilçesinde fazlaca hasar yapmıştı. Ezine'nin 17 köyünde birçok bina yıkılmış, mühim miktarda ölü ve yaralı olmuştu. Sivas'ın da depremden etkilendiği görülüyordu. Su şehrinde 150 kişinin vefat ettiği ve 50 evin yıkıldığı anlaşılıyordu. Şarkışla'da 2 kişi vefat etmiş, 11 evde yıkılmıştı. 30 Aralık 1939 günü Ulus Gazetesi ilk imdat trenleri Erzincan'a vardı manşetiyle çıkıyordu. Ulus'un aktardığına göre Giresun'da 1120, Tokat'ta 500, Amasya'da 707, Sivas'ta 125 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetmişti. Ayrıca Ankara Palas, Karpiç, İstasyon Gar Lokantası gibi işletmeler de yaşanan bu depremden dolayı duydukları derin üzüntüden sebep yılbaşı eğlencelerini iptal etmişlerdi. En son 1935 yılında yapılan nüfus sayımına göre Erzincan'ın toplam nüfusu 157.844'tü. Depremden çokça etkilenen Tokat'ın da nüfusu 309.863 kişiyken Amasya'nın nüfusu ise 128.113 kişiydi. Giresun'un nüfusu ise 260.154 kişiydi. 31 Aralık 1939 günü Ulus Gazetesi Erzincan'da ölü miktarı %50 manşetiyle çıkıyordu. Gazete, Fransız ve İngilizlerin yaşanan bu deprem felaketi karşısında bir yardımda bulunacağını belirtiyordu. Haberin detaylarında şöyle demekteydi. Londra Radyosu'nun aktardığına göre İngiliz hükümetleri felaketzedeler için ayrı ayrı 25.000 sterlin yardımda bulunacağını bildirmiştir. Ayrıca Fransa'da bir yardımda bulunacağını ve Fransız yardımının 4,5 milyon frank olduğu ifade edilmiştir. Gazete, Kızılay'ın Erzincan'a 300 yataklı çadırlı imdat hastanesi trenini gönderdiğini ve bu tren hastanesinin laboratuvar hizmeti verebilecek olduğunu ve içinde röntgen cihazının da bulunduğunu belirtiyordu. Yaşanan bu üzüntüden dolayı yine Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da yılbaşı eğlenceleri yapılmayacaktı. Tokatlıyan, Park Otel ve Taksim Gazinosu yaşanan felaketten dolayı eğlencelerini iptal etmişlerdi ve yapılan rezervasyonlarda ödenen ücret Kızılay'a bağışlanmıştı. Fali Rıfkı Atay, gelecek felaketleri önlemek için şunları söylüyordu. Anadolu'yu dolaşan bir mütehassısın söylediğine göre zelzelenin sebep olmakta olduğu can kaybının en büyük sebebi inşaat tarzıdır. Yıkılmış ve yanmış binaların çoğunda duvarların ayakta durduğu görülüyor. Anadolu yapılarının üstü zayıf ağaç dalları üzerinde kalın bir toprak tabakasıyla örtülmüştür. Hafif bir sarsıntıda bile bu tabaka göçüyor ve altındakileri ezip boğuyor. Halbuki sık sık zelzele geçiren memleketlerde bu felaketi önleyen çatı tarzı bulunmuştur. Bu çatılar köylülerimizin dahi öğretildikten sonra kolayca tatbik edebileceği bir tertiptedir. Mütehassısın ehemmiyet verdiği ikinci nokta, bazı kasaba ve köyleri daha sağlam temelli yerlere kaydırmaktır. Bir takım köylerin taşlık ve bayır üstündeki evleri sağlam kalmış, sel akıntısı üstündeki evler ise tamamen yıkılmıştır. Bir facianın %90'ını önleyecek tedbirler, zelzele ihtimallerine maruz bütün bölgelerde tatbiki kanunlaştırılan mükellefiyetler haline getirilmek lazım gelir. Nafiamızın alakadar dairesinin gerek inşaat yapılacak bölge için, gerek mütehassıs raporunda işaret olunan sahalar için bu tedbirleri süratle tespit etmesini rica ederiz. Felaketin bilhassa can kaybının büyük bir kısmı ananevi inşaat kusurlarına ait olması bize cidden ağır geliyor ve istikbal için
pek ehemmiyetli bir vazife ve mesuliyet karşısında bulunduğumuzu hatırlatıyor. Dönemin bir diğer gazetesi olan Tan gazetesine baktığımızda ise 28 Aralık 1939 tarihinde Tan gazetesinin Erzincan civarı korkunç bir zelzele felaketine uğradı manşetiyle çıktığını görüyoruz. Gazete, İsviçre'nin Neuchâtel şehrindeki rasathanenin 20 seneden beri bu derece şiddetli bir zelzele kaydetmediğini bildirdiğini, ayrıca İngiliz Rasathanesi Müdürü Mr. Shaw'ın da bu zelzelenin senelerden beri kaydedilen en şiddetli zelzele olduğunu söylediğini ifade etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7.8 olarak kaydetmiştir. Tan gazetesi 30 Aralık 1939 günü "Ölenler 30.000'e yaklaşıyor" manşetiyle çıkarken 31 Aralık 1939 günü de "Erzincan diye bir şehir yok artık" diye okuyucularına sesleniyordu. 2 Ocak 1940 tarihinde Milli Şef İsmet Paşa Türk milletine "Milletimin her zorluktan yeni bir kudretle çıkacağına sarsılmaz imanım vardır" diye sesleniyordu. Bu tarihte Berlin Radyosu'ndan yükselen baykuş bir ses, yani Nazi Almanyası, yaşanan bu deprem felaketinden fırsat bilip Türkiye'ye saldırıyordu. Bu haksız saldırıya kayıtsız kalamayan Zekeriya Sertel köşesinden şöyle söylüyordu: "Evinde yangın çıkan bir adam, ne kadar düşmanımız olursa olsun ona kin ve gayzımızı yangın esnasında dökmekten içtinap ederiz. Zaten felakete uğramış bir adamdan intikam alınmaz ve onunla alay edilmez. Bu insanlığın en basit icabıdır. Türkiye beklenmeyen bir afetin darbesine uğramış bulunuyor. On binlerce vatandaşımız yersiz yurtsuz kalmıştır. Bu felakete kurban gidenler 10 binleri aşmıştır. Bu büyük felaket dünyanın her tarafında alaka uyandırmıştır. Bütün dünya radyoları Türkiye'ye taziyelerini bildirmekte, dost memleketler yardım ellerini uzatmak ihtiyacını duymaktadır. Yalnız Berlin Radyosu'ndan yükselen baykuş ses hala Türkiye'ye hücumla meşguldür. Evvelki akşam ve dün akşam radyolarının düğmelerini Berlin'e çevirmiş bulunanlar işittiklerine inanamamışlar ve derhal nefret ve istikrah ile radyolarını kapatmaya mecbur olmuşlardır. Berlin Radyosu Türkiye'nin uğradığı büyük felakete karşı lakayt hala siyasi hücumlarına devam etmektedir. Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın kucağına düşmüştür. Türkiye Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmıştır. Türkiye Akdeniz'de ve Cenub-ı Şark'taki Avrupa'da bir harp unsuru olmuştur. Türkiye bu hatasının cezasını çekecektir. Biz bir teselli, bir taziye kelimesi beklerken Berlin Radyosu'ndan bunları işitiyoruz. Almanya, Türkiye'nin İngiliz ve Fransızlarla anlaşmasını bir türlü affedememiş, siyaseten Türkiye'yi kaybetmenin acısını bir türlü unutamamıştır. O acıyı gidermek için Türkiye'yi iktisaden olsun elinde bulundurmak istiyordu. İngiltere ve Fransa'nın Almanya etrafında çevirdikleri ablukayı kırmak için buna ihtiyacı vardı. Bütün dünyada heyecan ve ıstırap uyandıran zelzele felaketi Almanya'da hiçbir akis yapmadı. Bilakis Alman matbuat ve radyoları Türkiye aleyhindeki neşriyatlarına devam ettiler. Anlıyoruz ki Almanya'dan dostluk, normal münasebetlerin icap ettirdiği diplomasi nezaketini beklemek artık mümkün değildir. Fakat hiç olmazsa felaketimize karşı saygı göstermelerini istemek hakkımızdır. Her şey affedilip unutulabilir. Fakat bir millet kendi ısrabıyla alay edilmesine tahammül edemez ve bunu hiçbir zaman affedemez. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.